Hemen Öğrenelim kanalından herkese merhaba. Sizlere bu videoda bir işçinin arabulucuya nasıl başvurması gerektiği ile ilgili detaylara yer vereceğiz. Öncelikle 2018 yılında gelen bir kanunla iş mahkemelerine gitmeden önce arabulucuya gidilme şartı geldi. Öncesinde önce İşkur'a şikayette bulunuluyordu ve İşkur'un bağladığı karar ile, tabi bu karar her ne kadar hukuki bağlayıcı olmasa da, dava açılacağı zaman bir dayanak olarak kabul ediliyordu. Ya da direkt iş mahkemelerine başvurarak arabulucu kanunundan önce yapılarak bu şekilde işlemler devam ediyordu. Önceden sistem bu şekilde yürüyordu. Ama artık, daha doğrusu 2018 yılında gelen kanunla artık arabulucuya başvuru yolu getirildi. Birçok mahkemenin iş yükü arttığı ve mahkeme süreçlerinin ciddi yıllar aldığından dolayı arabuluculuk sisteminin gelmesiyle birçok dava mahkemeye taşımadan sonuçlandırılmaya başladı. İki taraf içinde işçi ve işveren arasında anlaşma yapılıyor bu sistemde. Bu anlaşmayla da beraber yıllarca süren süreç 1-2 aya inmiş oluyor. Öncelikle arkadaşlar, işten ayrıldığınızda doğrudan bir dava hakkınız yok yeni gelen sistemle birlikte. Önceden arabulucuya başvurmanız gerekmektedir. Sizlere birazdan göstereceğim örnek dilekçeyi doldurarak en yakın adliyeye gitmeniz gerekmektedir. Şimdi sizlerle birlikte örnek dilekçeyi inceleyelim. Arkadaşlar, siz en yakın adliyenin arabulucu kısmına gittiğinizde orada şöyle bir dilekçe, şöyle bir form verecekler. Buraya arkadaşlar başvurucu bilgilerini yazmanız lazım. Buraya TC kimlik numaranızı, buraya adınızı, soyadınızı, şuraya adresinizi tam açık bir şekilde yazmanız lazım. Daha sonra arkadaşlar telefon numarası, eğer vekiliniz varsa vekil numarası, vekilinizin bilgilerini buraya yazmanız lazım. Buraya da arkadaşlar şirketin adı arkadaşlar. Örneğin ben en son böyle bir şirkete arabulucu başvurusu yapmıştım. Birazdan zaten sizlere videonun sonunda UYAP'tan neticeyi göstereceğim. Bu şirkete daha önce bir başvuru yapmıştım. Bu şirketin vergi dosunu biliyorsanız ve adresinizi de yazmanız gerekmektedir. İkinci bir taraf varsa onları da arkadaşlar yazmanız mümkün. Talep konusuna geldiğinizde burada arkadaşlar talep konusu asıl işimizin en önemli kısımlarından bir tanesi. Buraya arkadaşlar sizin şirkette kaldığını düşündüğünüz haklarınızı yasal dayanaklarla birlikte buraya sunacağınız yazıdır arkadaşlar. Siz buraya haklarınızın bulunduğu, daha doğrusu şirketten almanız gereken ücret ne kadarsa bunu iyice hesapladıktan sonra buraya açıklayıcı bir cümleyle yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu talep konusunda yazdıktan sonra eğer işveren, daha doğrusu sizin maaş bordrunuz ya da sizin almanız gereken haklarınıza ilişkin belgeler varsa bu belgeleri de bu formla birlikte arabulucu merkezine vermeniz gerekmektedir arkadaşlar. Bu form doldurma detayı bu kadardı arkadaşlar. Yani çok basit bir şekilde doldurabilirsiniz. Ben daha önceden 2018 yılının sonlarında böyle bir form doldurmuştum. O zaman arabulucuya doldurulan formlar arkadaşlar 2 sayfalık bir formdu. Şimdi tek sayfaya düşürmüşler. Bu formla birlikte yasal dayanaklarınızla birlikte size en yakın arabulucuya başvurmanız mümkün. Arkadaşlar, sizlere örnek dilekçeyi gösterdikten sonra hemen devam edelim. Doldurduğunuz dilekçeyle adliyelerdeki arabulucu ofislerine başvurmanız gerekiyordu. Arabulucu olmayan yerlerde de arkadaşlar, birçok yerde yok zaten, sulh hukuk mahkemelerine başvurmanız gerekiyor. Eğer isterseniz bölgedeki arabuluculuk özel ofislerine de başvurmanız mümkün. Şunu da söylemekte fayda var. İşverenin bulunduğu adrese yakın olursa eğer başvurduğunuz adliye daha iyi olacaktır. Başvuru yaparken evraklarınız ve yasal dayanaklarınızı hazır tutmanızda fayda var demiştik. Arabulucuya verilen dilekçeler ile arabulucu 4 hafta içinde dosyayı neticelendirir arkadaşlar. Bu bilgiyi de vermede fayda var. Genellikle bunlarla ilgili bir ücret var. İşçi ve işveren arabulucu tarafından eğer uzlaşırsa, burası önemli bir detay, uzlaşması durumunda
arabulucu ücretini işçiler ve işverenler %3 şeklinde ödeyeceklerdir arkadaşlar. Ama ben en son başvurduğumda benim ücretimi de işveren üstlenmişti. Haliyle %6'lık bir ücreti işveren üstlenmiş oldu. Ki çoğu zaman da işveren üstleniyormuş. Bu bilgiyi de vermekte fayda var. Eğer arkadaşlar arabulucuyla ile yapılan toplantı 2 saate aşması durumunda her saat için işçi ödeme yapmaktadır. Bu yüzden mümkün olduğunca arkadaşlar arabulucudaki anlaşmanızı 2 saat içinde toparlayın, kabul ya da reddedin. Normal şartlarda arabulucu ücreti ücretsiz oluyor arkadaşlar. Eğer anlaşamazsanız yine ücretsiz oluyor. Eğer ki uzlaşılırsa işçi ve işveren %3 oranında ödeme yapar demiştik. Tüm verileri arkadaşlar siz her şeyi hallettiniz, arabulucu sonuçlandırıldı ya da arabulucu işlemi devam ediyor. Bunları nereden takip edebilirsiniz? Bunları arkadaşlar E-Devlet sistemindeki UYAP vatandaş takip kısmından takip edebilirsiniz. Şimdi sizlere E-Devlet'ten UYAP vatandaş kısmını açacağım arkadaşlar. Buradan da tüm detaylara nasıl erişirsiniz, arabulucu anlaşmasına nasıl bakarsınız? Bununla ilgili kısaca bilgi vermiş olacağım. Hadi şimdi UYAP vatandaşa gidelim. Arkadaşlar burada da UYAP vatandaş portalından nasıl bilgilerinize erişirsiniz? Bununla ilgili kısacık bir video paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar E-Devlet'inizi açtığınızda arama kısmına UYAP vatandaş yazmanız gerekiyor ve çıkan ilk seçeneği girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Adalet Bakanlığı'nın bir uygulamasıdır. Bu uygulamaya git dediğiniz vakit size UYAP portalı açılacak arkadaşlar. Biraz internet yavaş olabilir ve bu UYAP portal arkadaşlar biraz ağır işliyor olabilir. Bunu da söylememde fayda var. Yani biraz geç açılırsa bu sizden kaynaklanan bir sorun değil. Arkadaşlar UYAP portalınız açıldığında böyle bir olay karşınıza çıkacak. Burada dosya işlemlerine tıklayacaksınız. Dosya sorgulama seçeneğine tıklayacaksınız arkadaşlar. Daha sonra açılan pencerede arkadaşlar hakkınızda herhangi bir dava varsa, herhangi bir icra davası ya da daha önce başvurmuş olduğunuz arabulucu ne varsa her şeyi çok detaylı bir şekilde incelemeniz mümkün. %91'e ulaştı. Şu an UYAP sistemim yükleniyor arkadaşlar. Biraz geç çünkü internette UYAP sistemi biraz ağır çalışan bir program. O yüzden mümkün olduğunca başka açık olan bir şeyler varsa oraları kapatın arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerin de gördüğünüz gibi burada açıldı. Benim mesela bir ceza dosyam var. Buradaki dosya sorgulama seçeneğine tıkladınız arkadaşlar. Direkt dava dosyamla ilgili tüm detaylara bakmam mümkün. Tabii ben cezaya bakmayacağım. Konumuz arabuluculuk. Burada arkadaşlar yargı türü kısmına girdiğinizde arabuluculuk seçeneğine tıklıyorsunuz. Dosya sorgulama seçeneğini tıklıyorsunuz arkadaşlar. Açılmış veya kapanmış olan tüm işçi işveren alacaklarınız burada açılmış oluyor. Arkadaşlar buradan arkadaşlar ben en son İstanbul Anadolu Arabuluculuk Merkezi'ne başvurmuştum. Orada sonuçlanan bir davam vardı. Arabulucuyla anlaştığım bir yer. Burada arkadaşlar bakalım neydi? Şuydu galiba. Anadolu Arabulucu kısmı. Şu kapanmış arkadaşlar. Bunu tıklıyorum arkadaşlar şu anda. Tıkladığım zaman arkadaşlar dosya görüntülemesi seçeneğine tıklıyorsunuz. Burada taraf bilgilerine bakıyorsunuz. Bu eski bir iş yerim. Oraya açmıştım. Orayla anlaşmıştım. Bu da başka bir iş yeri. Burası neresi? Arkadaşlar sizlerin de gördüğü gibi burada da daha başka bir şirkete açmış olduğum arabuluculuk dosyam var. Burada da Işık Yayınları diye bir şirkete başvuru yapmıştım. Oradaki alacak haklarım için. Burada da dosyayla ilgili son giren belgelere, evraklara buradan ulaşmanız mümkün arkadaşlar. Mesela benim zamanımda başvuru biraz daha farklıydı. Buradaki o detayları inceleyeceksiniz. Mesela sizin örnek olarak doldurduğunuz başvurunuz ilk olarak buraya atılacak. Sonraki tüm aşamalar geçilecek. Mesela ben arabulucuda anlaştığım halde bu şirket paramı bana vermedi. Ben ne yaptım arkadaşlar? Bu şirketi icraya verdim. İcrayı da incelemek için arkadaşlar burada yargı türü hani vardı ya az önce ceza, hukuk, aile mahkemesi, arabuluculuk kısımları. Onlar yerine icrayı seçiyorsunuz arkadaşlar. İcradaki dosyaları görüntüle seçeneği var. Onunla da tıkladıktan sonra arkadaşlar böyle bir pencere açılıyor. İstanbul Anadolu 7. İcra Dairesi seçeneğinden dosya görüntüleme seçeneğini tıklıyorsunuz. Şu an çok yoğun olduğu için maalesef biraz geç açılıyor.
Arkadaşlar bakın burada da dosya bilgilerine ulaşmanız mümkün. Burada dosya bilgileri var. İlanlı takip olduğu bilgisi var. Dosya hesabı kısmına geldiğinizde arkadaşlar burada takipte kesinleşen tutar var. Ödemedikleri günden beri işleyen faiz var. Artı benim avukatımın vekalet ücreti var. Burada toplam 18.755 lira almam lazım. Yine taraf bilgileri kısmında adım ve şirket karşı taraf borçlu olan karşı taraf bilgileri çıkıyor. Daha sonra evrak kısmına geldiğinizde asıl önemli olan yer burası. Son 20 evrağa baktığınızda arkadaşlar bu icra dava dosyasıyla ilgili tüm bilgileri de buradan ulaşmanız mümkün. Arkadaşlar sizlere bu videoda arabuluculuğa nasıl başvuru yapılır, arabulucu belgeleriyle ilgili nereden takip yapabilirsiniz? İşte buradaki UYAP vatandaşla ilgili anlattığım detaylar, arabulucu örnek dilekçesi nasıl doldurulur? Sizlere bu içeriklerle alakalı bilgiler vermeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Video içeriği sizler için faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese sağlıklı günler.